Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Ayasofya. Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Ayasofya. Bugün 1500 yıldan beri dimdik ayakta duran, dünya çapında öneme sahip Ayasofya'yı anlatacağım. Ayasofya birçok açıdan dünya şaheseri. Herkes kendi açısından Ayasofya'da farklı bir önem yakalayabilir. Hepsinden önemlisi yaşı. Bugün dünyada 1500 yaşında olup da bir bütün olarak çatısıyla birlikte hala ayakta duran ve işlevini sürdüren kaç eser gösterebilirsiniz? Ayasofya'da çok uzun bir tarih yatıyor. Ayasofya'nın tarihin akışında oynadığı rolü bir düşünsenize. Doğu Roma imparatorlarının hepsinin yolu Ayasofya'dan geçmiş. Taç giyme törenleri burada yapılmış. Kazanılan zaferler burada kutlanmış. Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki gerginlikte Ayasofya başrol oynamış. Haçlılar İstanbul'u fethettiklerinde Ayasofya'yı yağmalayıp onurunu ayaklar altına almışlar. Ardından Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Ayasofya, padişahların halkla beraber bayram namazı veya cuma namazı kıldığı bir yer olmuş. Birçok padişah Ayasofya'nın haziresine defnedilmiş. Dini açıdan baktığımızda karşımıza 916 yıl kilise, hatta katedral, 484 yılda Selahattin Camisi olarak kullanılan Bizans ve Osmanlı'nın en önemli mabedi çıkıyor. Bir diğer önemli bakış açısı mimari açı. Bu pencereden baktığımızda da bir şaheserle karşılaşıyoruz. Döneminde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir yapı ve bu yapıyı 1500 yıl ayakta tutmayı becermiş mucizevi bir mimari yatıyor altında. Ayasofya belki de en önemli Bizans eseri ama asla tipik bir Bizans eseri olmamış. Ayasofya'yı daha çok geç Roma mimarisi olarak kabul etmek gerekiyor. Ayasofya 3 kere inşa edilmiş. İlki Büyük Konstantin'in başlattığı inşaat. Konstantin'in vefatından sonra oğlu tamamlamış. Ahşap çatılı, oldukça küçük bir yapı. 5. yüzyılın başında şehirde çıkan bir isyanda ilk yapı yanmış. Ayasofya'yı ikinci defa yaptırmak Bizans İmparatoru 2. Theodosius'a düşmüş. 2. Theodosius, Yedikule'den Ayvansaray'a kadar uzanan kara surlarını yaptıran imparator. İkinci Ayasofya'nın da ömrü çok uzun soluklu olmamış. 6. yüzyılda İmparator Justinianus döneminde hipodromdaki at arabası yarışları esnasında imparatora ve üst düzey yöneticilere karşı halk protesto gösterilerine başlamış. Aslında Justinianus Bizans'ın en mühim imparatorlarından. Ama bu protestolar Justinianus'un acemi dönemine rast gelmiş. Bunları bastırmayı becerememiş. Basit bir protesto olarak başlayan gösteriler kocaman bir isyana dönüşmüş. İsyancılar hipodromdan çıkıp önlerine gelen her binayı yakıp yıkmaya başlamışlar. Ayasofya ve Aya İrini kiliseleri yerle bir edilmiş. Asıl amaçları Justinianus'u tahttan indirip kendi adaylarını tahta geçirmekmiş. Justinianus korkmuş. Kaçma hazırlığı içindeyken karısı Theodora'nın telkinleriyle kalmaya ve isyancıları tuzağa düşürmeye karar vermiş. İsyancılara haber gönderilmiş. Onları hipodroma geri çağırmışlar. İmparatorun kendilerini dinleyeceği söylenmiş. Justinianus'un askerleri hipodromda kıstırdıkları 30.000 kadar isyancının hepsini kılıçtan geçirmiş. Böylece isyan bastırılmış. İsyanın adı meşhur Nika isyanı. Yıl 532.
İsyan bastırıldıktan sonra Justinianus aslında çok dindar biri olmadığı halde elinde katlettiği 30.000 kişinin kanıyla halkın gözünü boyamak istemiş. Antemios ve Isidoros isimli iki mimardan gelmiş geçmiş en büyük mabedi inşa etmelerini istemiş. İmparatorluğun her yanından malzeme toplanmış. İnşaatta binlerce işçi çalışmış. Çok hızlı bir şekilde tamamlanması için Justinianus sürekli baskı uygulamış. 5 yıl sonra mucizevi bir şekilde 537'de Ayasofya 3. defa ayağa kaldırılmış. Dünyanın en büyük mabedi olarak Ayasofya 916 yıl kilise olarak kullanılmış. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk ziyaret ettiği yer Ayasofya olmuş. Ayasofya'ya sığınmış binlerce Bizanslı korku içinde dua ediyormuş. Fatih hiç kimseye zarar verilmemesi emrini vermiş. Hatta binadan kıymetli malzemeleri sökmeye çalışan bir askeri gördüğünde çok kızmış. Bu şehirdeki her şey benimdir, zarar verenin canını alırım demiş. Fatih Ayasofya'yı hayranlıkla incelemiş. Ardından önümüzdeki cuma namazını burada kılalım demiş. Günlerden salı, cumaya 3 gün var. Ayasofya'yı camiye çevirme çalışmaları başlamış. Önce küçük ahşap bir minare eklenmiş. İçerideki bütün taşınabilir Hristiyan objeler, ikonalar kaldırılmış. Mozaikler badanayla boyanmış. Yerler halılarla kaplanmış. Ahşaptan mihrap, minber ve müezzin mahfili eklenmiş. Cuma günü öğlen namazında ilk ezan Ayasofya'da okunmuş. Fatih Sultan Mehmet o kadar büyük bir padişah ki Grekçe 2 kelimeden oluşan Ayasofya adını değiştirme ihtiyacı bile duymamış. Caminin yeni adı Ayasofya Camii olmuş. Ayasofya kutsal bilgelik anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın sıfatlarından. Fatih'in ilk yaptığı işlerden bir tanesi bir Ayasofya Vakfiyesi kurmak olmuş. Vakfiyeye sürekli gelir getirmesi için daha Kapalı Çarşı'nın olmadığı dönemlerde günümüzde Kapalı Çarşı'nın içinde kalmış olan Sandal Bedesteni ile Cevahir Bedesteni'ni inşa ettirmiş. Fatih Ayasofya Külliyesi'ne bir de medrese ilave etmiş. Zaman içinde eklenen imarethane, hani fakirlere yemek dağıtılan yer, Sıbyan Mektebi, ilkokul, şadırvan, abdest aldığımız yer, kütüphane, muvakkithane, namaz vakitlerinin hesaplandığı yer ve padişah türbeleriyle Ayasofya artık mükellef bir Osmanlı külliyesine dönüşmüş. Mozaikler ilk birkaç yüzyıl badanayla, daha sonra da özel bir sıvayla kapatılmış. Osmanlı'nın hiçbir zaman mozaiklere zarar vermek gibi bir kaygısı olmamış. Bazı gezginler Osmanlı döneminde Ayasofya'daki mozaiklerden söz ediyor. Bu da resimlerin hepsinin kapatılmadığının göstergesi. Galeriler seviyesindeki 8 yuvarlak ahşap plaka, İslam hat sanatının en güzel örneklerinden. Kubbede Nur suresi yazılı. Bunların hepsini 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminin ünlü hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi Celisülüs üslubunda yazmış. Ayasofya 481 yıl cami olarak kullanılmasının ardından Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün girişimleriyle müzeye çevrilmiş. 85 yıl müze olarak kaldıktan sonra 2020 yılında yeniden camiye çevrildi. Şu an hem ibadete hem ziyarete açık. Ayasofya'nın en önemli kısmı kubbesi. Bu devasa kubbe 55 metreden yüksek. Bu da 17 katlı bir apartmana tekabül ediyor. Ayasofya'nın mozaikleri eserin öne çıkan diğer özelliklerinden. İmparatorların Ayasofya'ya girerken kullandığı kapının hemen karşısında önemli bir mozaik var. Ortada kucağında çocuk İsa'yı tutan Hazreti Meryem, solda Justinianus, sağda Büyük Konstantin yer alıyor. Bu sunu mozaiğinde
Kilisenin banisi Justinianus, Ayasofya'yı, Konstantinopolis'i Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapan Büyük Konstantin de şehrini Hazreti İsa'ya sunuyorlar. İç nartekste İmparator Kapısı denen ana girişin üstündeki mozaikte mücevherlerle bezenmiş bir tahta imparator kıyafetleri içinde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Sağ eliyle kutsama hareketi yapıyor. Sol elindeki kitapta "Barış seninle olsun, dünyanın ışığıyım" yazıyor. İki yanda Meryem Ana ile Cebrail resmedilmiş. İmparator 6. Leon Hazreti İsa'nın önünde diz çökmüş, Tanrı'dan af diliyor. Kubbeye geçişte dört kenarda, dört pandantifte kanatlı serafim melekleri yer alıyor. Batı taraftakiler artık orijinal değil, freskten yapılmış kopyalar. Meleklerin yüzleri Osmanlı döneminde kapatılmış. Son dönemdeki restorasyon çalışmalarında Kuzeydoğu'daki meleğin yüzü açılmıştı. Serafim melekleri Tanrı'nın tahtını korumakla görevli olan melekler. İslam'da 4 büyük melekten kıyameti bildirmekle görevli İsrafil'in serafim kelimesinden türetildiği ileri sürülüyor. Ana apsisin üstündeki mozaikte kucağında çocuk İsa ile Meryem Ana gösterilmiş. Galerideki Deizis sahnesini gösteren mozaikte Hazreti İsa, insanlık adına kendisinden şefaat dileyen Meryem Ana ve Vaftizci Yahya arasında betimlenmiş. Bu mozaik sanatçısı detayları o kadar güzel işlemiş ki yüzlerdeki duygular bile hissedilebiliyor. Unutmayın, mozaik resim sanatı gibi boya ve fırçayla yapılmıyor. Tessera adı verilen küp şeklindeki taşların orijinal renkleriyle birlikte bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Güney galerinin sonunda bir pencerenin iki yanında 2 mozaik daha var. Bu mozaiklerde kiliseye bağış yapan ve bu bağışın herkes tarafından bilinmesini istedikleri için kendi mozaik panolarını yaptırmış imparator ve imparatoriçeler bulunuyor. Mozaikteki yüzler fotoğraf gibi gerçek. Ayasofya'nın tüm zeminleri ve duvarları mermerle kaplı. Ayasofya'daki mermerlerin sadece estetik değil, simgesel değeri de var. Mermerlerin geldiği farklı bölgeler imparatorluğun gücünü ve kaynaklarının genişliğini yansıtıyor. Mermer 2-3 santim kalınlığında panolar halinde kesilip döşenmiş. Mermer panolar üzerindeki desenler belli bir estetik anlayışla birbiriyle örtüşecek şekilde bir araya getirilmiş. Bu mermer kaplama tekniğine skutlosis tekniği deniyor. Ayasofya'nın inşasından yaklaşık 1000 yıl sonra Mimar Sinan Ayasofya'yı restore etmiş. Bu süre içinde Ayasofya'yı yakından tanıma fırsatı bulmuş. Onu hayranlıkla incelemiş. Onu hep aşmak istemiş. Ayasofya'nın mimarisinden çok şey öğrenmiş. Mimar Sinan'ın başlattığı klasik Osmanlı mimarisinin, özellikle de Süleymaniye'nin Ayasofya'dan etkilenmediğini kim iddia edebilir? Efendim, Ayasofya anlatmakla bitmez. Bugün 1500 yıllık Ayasofya'yı 10 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Ayasofya'yı daha detaylı anlattığım 2 bölümlük video için YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Ayasofya'ya gelmişken yemek molanız için 2 önerim var. Bunlardan bir tanesi 1920 yılından beri 4 kuşaktır değişmeyen lezzetleriyle tarihi Sultanahmet köftecisi Selim Usta. Diğeri 1960'lı yıllarda Avrupa'dan gelen hippiler için önemli bir durak olan Pudding Shop Lale Restoran. Mutlaka görülmesi gereken yerleri gezmeye devam edeceğiz.
Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir başka gezide görüşmek üzere.